Sevgili dostlar, bu videomuza tekrar hoş geldiniz. Bu videomuzda gerçek yaşanmış tecrübeleri sizlerle paylaşacağız. İyi seyirler diliyorum. At nalı işaretlerinin sırları, 3 yıllık bir araştırmanın gerçek hikayesi. 1962 yılının Kasım ayında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde başladı her şey. O zamanlar 52 yaşındaydım ve bölgenin en tecrübeli definecilerinden biri olarak bilinirdim. 40 yıla yakın bir süredir bu işin içindeydim. Ama at nalı işaretlerinin gerçek anlamını o gün öğrendim. Mevsimlerden sonbahar ve soğuk bir sabahtı. Daday'dan gelen yaşlı bir adam, tanıdıklarıma beni görmek istediğini söylemiş. Kahvehanede buluştuk. 80'li yaşlarında, uzun aksakallı, gözlerinin feri hala parlayan bir ihtiyardı. Kendini bana Hüsrev Dede olarak tanıttı. Dedesi Osmanlı'nın son döneminde saray kütüphanesinde çalışmış, bana öyle söyledi. Bana, "Oğlum," dedi, titrek ama kararlı bir sesle, "sana çok önemli bir şey göstereceğim. Ama önce söz ver, bu bilgiyi kötüye kullanmayacaksın." Söz verdim. Ve ben de ona, "Neden beni aradın ve bana bunları söylüyorsun? Başka kimse mi kalmadı da beni buldun?" dedim. Çünkü belli mi olur? Kimin ne olduğunu bilemezsin sonuçta. Ve o da bana, "Merak etme ve korkma, ben polis veya jandarma değilim. İstersen beni her yere soruştur ve o zaman konuşalım," dedi. Ve ben de biraz soruşturdum, baktım gördüm ki hiçbir sorun yok, o zaman devam ettim. O zaman o cebinden yıpranmış, sararmış bir defter çıkardı. Sayfaları özenle açtı ve bana bir çizim gösterdi. Bu, daha önce hiç görmediğim türde bir at nalı işaretiydi. Nalın uç kısımları normalden daha uzun ve içinde özel işaretler vardı ve nalın çivilerinin hepsi tamdı. "Bu işaret," dedi Hüsrev Dede, "Selçuklu döneminden kalma bir hazinenin yerini gösteriyor. Ama bunun sıradan bir at nalı işareti olduğunu düşünenler hep yanıldı." Defterdeki notları okumaya başladı. At nalı işaretleri, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bir geleneğin parçasıdır. Türkler, at nalını sadece bir uğur sembolü olarak değil, aynı zamanda gizli bir haberleşme aracı olarak da kullanmışlar. Her nalın şekli, boyutu ve üzerindeki işaretler farklı anlamlar taşır. Hüsrev Dede'nin anlattıklarını dikkatle dinledim. At nalı işaretlerinin gerçek anlamını bilenlerin sayısı çok azmış. Bu bilgi, güvenilir kişilere, babadan oğula, ustadan çırağa aktarılarak günümüze kadar gelmiş. "Benim artık ömrüm az kaldı," dedi. "Bu bilgiyi sana emanet ediyorum." O gün başlayan yolculuk beni Anadolu'nun dört bir yanına götürdü. At nalı işaretlerinin sırrını çözmek için 20 yılımı verdim. Her bulduğum işaret beni yeni bir bilgiye, yeni bir keşfe yönlendirdi. Şimdi size anlatacaklarım bu uzun yolculuğun hikayesidir. At nalı işaretlerinin en önemli özelliği, bulundukları yerin coğrafi yapısıyla uyumlu olmalarıdır. Nalın açık kısmı her zaman define yönünü gösterir. Ama bu yön doğrudan değil, dolaylı olarak işaret edilir. Mesela nalın açık kısmı kuzeyi gösteriyorsa, define aslında güneydedir. Hüsrev Dede'nin defterinde yazılanlara göre, at nalı işaretlerinin yapılış zamanı da çok önemliydi. İşaretler genellikle gece yarısı, ayın en parlak olduğu zamanlarda yapılırmış. Çünkü ay ışığı, işaretin gizli detaylarını ortaya çıkarırmış. Defteri günlerce inceledim. Her sayfada yeni bir bilgi, yeni bir sır vardı. At nalı işaretlerinin sadece define yerini göstermediğini, aynı zamanda definenin türü, miktarı ve derinliği hakkında da bilgi verdiğini öğrendim. Nalın üzerindeki her çizgi, her nokta bir anlam taşıyordu. O eski defterde yazanlar şöyleydi: "Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir. Üzerinde çivileri olan makbul olandır. Genellikle 6 çivili ya da 12 çivili olurlar." Sembol, aslında at nalı görünümünde olabileceği gibi yarım daire, yarım elips, üçgene benzeyen yarım daire biçimlerinde de olabilmektedir.
At nalı sembolü Ermeni gömülerinde, Trabzon civarı Pontus Rum definelerinde, Batı Anadolu'da, eski Yunan definelerinde, Çukurova Adana bölgesi Kilikya mezarlıklarında çokça diyemesek de yine de rastlanan bir işarettir. Eski Yunan alfabesindeki omega harfi at nalına benzer bir sembol ile yazılırdı. Omega sembolü aynı zamanda eski simyacılık ilimlerinde altın veya altın suyu manasına gelmektedir. Bu nedenle at nalı işareti görülen bir bölgede altın gömü olması ihtimali çok yüksektir. Nal işareti bazen ikinci bir define işaretine yol da gösterebilmektedir. Ve eski insanlar gömdükleri değerli mücevherler ve altınlar bulunan küplerin üstüne nal koyarlardı. Ya da 10, 20, 30, 50, 100, 200 adım gibi belirli adım mesafeleri uzağa gömdükleri gömüyü işaret etmesi için yön ve uzaklık bildiren nal işareti koyarlardı. Bu nedenle nal işareti bir yön ve uzaklık gösteriyor olabilir. Yarım ay şeklinde olan nal işareti bir in veya oyuk içerisine saklanmış define manasına da gelebilir. Nal üzerinde çivi varsa, çiviler iki türlüdür. Biri çingene çivisi, diğeri çarmıhın çivisidir. Çingene çivisi parayı temsil ederken, çarmıhın çivisi mezarı olduğunu anlatır. Nal üzerinde çingene çivisi varsa, burada bir de küçük mağara gibi yerler vardır. Mağaranın kapısından girdiğinizde, tıpkı nalda olduğu gibi, kapı altında kurşunla çakılı 6 adet çingene çivisi görürsünüz. Bu mağaraya birkaç basamakla girilir, gömünün tamamı bu mağaradadır ve meblağ toplamı yüklüdür. Eğer nalda çarmıhın çivisi varsa, burada bir de yaşlı ağaç var demektir. Bu ağaçtaki çivi sayısı mezar sayısını verecektir. Ama çok dikkat edin. Çünkü buradaki tüm mezarlar yük mezarı olup hepsi yeminlidir. Eğer nalın yanında işaret varsa, ileride köşeye doğru bir taş dikilidir. Para bu taşın altındadır ve gömüsü büyüktür. Bu taş, başka bir delikli taş ile nişanlıdır. Dikkat edin, buradaki nal, tek nal olmalıdır. 2 ve üzeri nal işaretlerinde bu sistem işlemez. Ve yine, nalın olduğu kayada bir de haç varsa, dikkat! Burada mağara vardır. Bu mağaranın 2 yerde parası olup, mağara ileride 2'ye ayrılır şekildedir. Sağ tarafa açılan dar bir mahzen yolu olur. Dikkat edin, bu dar geçitten düz bir şekilde giremezsiniz. Ya sırt üstü yatıp geçilir ya da yan verip önce bir omuz sokularak girilebilir şekilde yapılırlar. Ve şunu da söyleyeyim ki, kesin gömü işaretidir. Eşkıyalar tarafından da kullanılmıştır. Antik Yunan çağında orta gelir düzeyindeki insanların sakladıkları parayı da temsil eder. Genelde bir kese kadardır. Çok fazla derin değildir. Nal sizi çok fazla ilerilere göndermez. Bulunduğu geniş alan araştırma yapmanız için uygun alandır. Başka tepelere ya da dere karşısı gibi uzak mesafelere yönelmeyiz. Bir de şöyle anlatayım, nal işareti antik dönem insanları tarafından kullanılsa da en çok Ermeni halkı tarafından kullanılan bir işarettir. Ermeniler bu işareti kullanırken kesinlikle işaretin hemen yanına defineyi gömmemişlerdir. Nal, atın ayağına çakılan bir materyal olduğundan atın geçtiği güzergahta bir mühür anlamı taşır. İşaretten en az 2 adet veya daha çok bulunmalıdır. Nal şekli, Yunan alfabesinde omega adlı harfi çağrıştırdığı gibi birçok simyacı tarafından altın simgesi olarak kullanıla gelmiştir. Bundan dolayı nallarda çivi aramak ve nalları omega veya mağara girişi işaretiyle karıştırmamak gerekir. Nal işaretiyle ayı da karıştırmamak lazım. Gerçek nal sembolünde küçük bir nal işareti daha aranmalı ve bulunduktan sonra yakın çevresinde dar bir mağara girişi aranmalıdır. Büyük bir ihtimalle gömü bu mağaradadır. Ancak küçük nalın açık ağzı yönünde girişin aranması kolaylık sağlayabilir. Bu işarette çok ender bulunan bir işarettir. Öncelikle üzerinde çivi olup olmadığına dikkat edilir.
Çivi varsa çoğunlukla 6 çivili ya da 12 çivili olurlar. Buradaki çivilerin her biri o hazinenin miktarını belirtmektedir. Örnek olarak 6 çivili nal 60 kilogram hazineyi ifade eder. Bu işaret iki kısımdan oluşur. Büyük at nalı ve küçük tay ayağı. Büyük at nalı işaretinin 10 ila 50 metre çevresinde bir taşın üzerinde tay ayağının resmi mutlaka olmalı. Tay ayağını bulduktan sonra işaretin bulunduğu kayanın altına bakılır. Yaklaşık 80 santimde bu işaretin hazinesine ulaşırsınız. Ama zamanla toprak yapısının değişikliklerini de unutmadan bu derinliğin daha da artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Hepsi altın paradır. Bir de büyük nalın bulunduğu kayaya müjde dediğimiz birkaç tane altın para konulur. Bunun yeri de büyük at nalı işaretinin tam ortasıdır. Zaten orada küçük bir kabartma vardır. Sen bunu mutlaka anlarsın. Eğer nal yatay kayadaysa, yakında bir de küçük nal aranır, küçük nala yakın yerde müjde alırsınız. Burada bir akarsu ve eski köprü olacak. Eğer hala varsa, karşıya geçmeyiz çünkü para karşıya geçmemiştir. Katır inadı lafı buradan gelir. Birkaç katır para köprüden geçmeyip bu tarafa gömülmüştür. Burada bir büyük bir de küçük nal olur. Eşkıya belgelerindeki nal, dikili taşlı bir yer olmalı ve taşın altında oyma bir delik, sağında nal resimleri görürsünüz. Bu taşı kaldırıp bakın, nalların yönünde sağ tarafı izleyin. Daha da ileride sol yolu görmezden gelerek sağ tarafı kısa bir süre takip edin. Burada birkaç adet ufak oda vardır. Bir oda tamamen kapalıdır. Soldaki 2 oda kısmen doludur. Yol boyunca sağ ve sol taraflarda beyaz ve sandık biçiminde taşlar vardır. Ama o taşlar keskin köşeli ve simetrik değildirler. Bir nevi o bölgenin kayaç yapısına uydurularak yapılmışlardır. Ama diziliş düzenlerinin simetrikliğinden ve aralarındaki eşit mesafeden bu taşlar anlaşılabilir. Sağ yandaki taşların bir kısmında istavroz resimleri vardır ve Horasanlıdır. Her birinde çokça karışık altın olup toplamı 3 tanedir. Aynı zamanda kılavuz taşları vardır. Uçları kırıktır. Omega işareti anlamı ise en değerli define işareti budur. Her bir omega bir küpü temsil eder. Bu bazen bakraç, bazen de katır yüküdür. Omega ilk işaretse burada bir patika yol vardır mutlaka. Yol devamında zirve tepe görürsün. Bu tepeye Put Dağı denir. Girişi güneydedir. Giriş dehlizi toprakla kapatılmış olup içeride 3 bakraç takyanus olur. Yine omega yanında deve işareti bulursan Han'a giden yola gireceksin. Bu yolda yaz kış akar pınar bulursun. Bu pınarlar hiç kurumazlar. Bu pınarın karşısında oymalı taşlar vardır. Bu taşların altında ufak bir yük vardır. Bu pınarın arkası büyük bir dağdır. Bu dağın görünmez tarafında bir mağara olup ancak yan girilecek kadar küçüktür. Bu mağaradan mahzenlere geçişler vardır. Bazı mahzenlerin ağzı kapalı, bazıları açıktır. En sağdaki mahzen dolu olur. Bu arada ben de ilk ciddi keşfimi 1963 yılının Mart ayında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaptım. Eski bir Rum kilisesinin duvarında diğerlerinden farklı bir at nalı işareti buldum. Nalın içinde 7 nokta ve 3 çizgi vardı. Hüsrev Dede'nin defterinde bu tür işaretlerden 7 noktalı nal olarak bahsediliyordu. Defterde yazılanlara göre 7.7 adımı, 7 metreyi veya 70 metreyi, 3 çizgi ise 3 kulaç, 3 metre derinliği gösteriyordu. Ama asıl önemli olan noktaların dizilişiydi. Noktalar bir yıldız şeklinde dizilmişse, gömü altın ve gümüş veya ziynet eşyası gibi değerli madenlerdi. Düz bir çizgi halinde dizilmişse, el yazmaları ve kutsal kitaplar veya dini emanetlerdi. Bu işareti incelerken kilisede yaşayan yaşlı bir bekçiyle tanıştım. 80 yaşlarındaki Yakup emmi, bu bölgenin yerlisiydi. Dedesi de zamanında bu kilisede bekçilik yapmış. Muhabbet sohbet derken birbirimize ısındık.
özünde iyi bir insana benziyordu. Ve orada bana anlattığı hikaye, at nalı işaretlerinin tarihine ışık tuttu. 1850'lerde, dedi Yakup emmi, buraya bir Rum papaz gelmiş. Yanında eski bir defter varmış. O defterde birçok kayıtlı bilgiler ve senin az önce bana bahsettiğin o at nalı işaretlerinin sırları yazılıymış. Papaz, bu işaretlerin Bizans döneminden kaldığını söylermiş. Ama dedem, bunların çok daha eski olduğuna inanırdı. Yakup emminin dedesi, papazın defterini görmüş. Defterde at nalı işaretlerinin nasıl yapıldığı, işaretlerin ne zaman ve nasıl okunması gerektiği yazılıymış. Dedem derdi ki, diye devam etti Yakup emmi, bu işaretler ay takvimini kullanır. Her işaret, ayın belli bir evresinde okunmalıdır. Çünkü işaretleri yaparlarken, öyle, yahu benim canım çok sıkılıyor, gidip de birkaç işaret yapıp geleyim gibi bir şey değildi. Yani o işaretleri de, o anki hava ve iklim şartlarında, güneşin ışıklarının gece ayın yansımasının bile hesabını yaparak yapmışlar. Bu bilgi, Hüsrev dedenin defterindeki notlarla örtüşüyordu. At nalı işaretleri sadece bir yön göstergesi değil, aynı zamanda bir zaman göstergesiydi. İşaretlerin okunması için doğru zamanı beklemek gerekiyordu. Kilisedeki işareti, ay takvimini kullanarak incelemeye başladım. Önce tüm gün boyunca güneşin ışıklarının düştüğü yerleri inceledim. Gölgelerin neye benzediklerini inceledim. Ve tabii ki en sonunda da dolunay zamanını bekledim. Ay ışığı tam işaretin üzerine vurduğunda daha önce görmediğim detaylar ortaya çıkmaya başladı. Noktaların arasında ince çizgiler vardı ve bu çizgiler bir harita şekli oluşturuyordu. Bu keşif, at nalı işaretlerinin sandığımızdan çok daha karmaşık bir sistem olduğunu gösterdi. Her işaret, kendi içinde birden fazla bilgi barındırıyordu. Doğru zamanda, doğru açıdan bakıldığında işaretler adeta canlanıyorlar, sanki 3 boyutlu bir resim gibi bakış açını değiştirince farklı bir gölge ve farklı bir şekle bürünüyordu sanki. 1963 yılının yaz aylarında araştırmalarımı Sinop'un Boyabat ilçesine taşıdım. Burada eski bir kale kalıntısında yeni bir at nalı işareti türüyle karşılaştım. Bu işaret diğerlerinden farklı olarak çift nallıydı. 2 nal üst üste yerleştirilmiş ve aralarında özel işaretler vardı. Hüsrev dedenin defterinde çift nallı işaretlerden Mührü Süleyman olarak bahsediliyordu. Bu işaretler genellikle çok önemli hazinelerin yerini gösterirmiş. Çift nal, hazinenin 2 farklı yere gömüldüğünü ve birbirlerine bağlantılarının olduğu anlamına gelirmiş. Boyabat'ta tanıştığım Şahin Dede, bu bölgenin define işaretleri konusunda en bilgili kişisiydi. 85 yaşındaydı ve ömrünün büyük kısmını bu işaretleri araştırarak geçirmişti. Bana anlattıkları at nalı işaretlerinin tarihini daha iyi anlamamı sağladı. Gömü. Bu işaretler, dedi Şahin Dede, Orta Asya'dan geliyor. Atalarımız göç yollarında değerli eşyalarını gömmek zorunda kaldıklarında bu işaretleri kullanmışlar. Zamanla bu sistem gelişmiş, her bölgede farklı anlamlar kazanmış. Şahin Dede'nin anlattığına göre çift nallı işaretler özellikle Selçuklu döneminde yaygınlaşmış. Bu dönemde hazineler güvenlik amacıyla 2'ye bölünüp farklı yerlere gömülürmüş. İşaretler de buna göre yapılırmış. Üstteki nal her zaman asıl hazinenin yerini gösterir, diye açıkladı Şahin Dede. Alttaki nal ise yedek hazinenin yerini. Ama bu kadar basit değil. İşaretleri okumak için özel bir eğitim gerekir. Her bölgenin kendi işaret sistemi vardır. İşaretlerin şekilleri aynı olsa bile zamanla bölgesel değişiklikler ve dolayısıyla anlamsal değişikliklere uğrarlar. Kaledeki çift nallı işareti incelemeye başladım. Üstteki nalın içinde 9 nokta, alttaki nalda ise 5 nokta vardı. Şahin Dede'ye göre bu sayılar hazinenin bölünme oranını gösteriyordu. 9 birim ana hazineye, 5 birim yedek hazineye ayrılmış.
1964 yılının başlarında araştırmalarım beni Amasya'ya götürdü. Şehrin eski yerleşim yerlerinden birinde, bir mağara kompleksinde yeni bir at nalı işareti türü keşfettim. Bu sefer karşılaştığım işaret, içi oymalı bir naldı. Hüsrev Dede'nin defterinde bu tür işaretlerden nakışlı nal olarak bahsediliyordu. Nakışlı nallar, genellikle çok değerli dini emanetlerin veya kutsal eşyaların saklandığı yerleri gösterirmiş. İşaretin üzerindeki her nakış, saklanan eşyanın türü hakkında bilgi verirmiş. Öyle yazıyordu. Amasya'da tanıştığım Yusuf Efendi, eski bir medrese hocasıydı. 78 yaşındaydı ve hayatını eski yazıları ve işaretleri incelemeye adamıştı. Bana nakışlı nalların sırlarını anlattı. "Bu işaretler," dedi Yusuf Efendi, "Anadolu'da İslamiyet'in yayılma döneminde ortaya çıkmış. O zamanlar kutsal emanetleri korumak çok önemliymiş. Her medrese, her tekke kendi işaret sistemini geliştirmiş." Yusuf Efendi'nin anlattığına göre, nakışlı nalların en önemli özelliği, içlerindeki geometrik desenlermiş. Bu desenler, İslam sanatının temel prensipleriyle uyumluymuş. Her şekil, her çizgi bir anlam taşıyormuş. Mağaradaki nakışlı nalı incelemeye başladık. İşaretin içinde karmaşık bir geometrik desen vardı. Merkezdeki 8 köşeli yıldızın etrafında spiral şeklinde dönen çizgiler vardı. Yusuf Efendi bu deseni görünce heyecanlandı. "Bu çok özel bir işaret," dedi. "Spiral çizgiler, saklanan emanetlerin sayısını ve alanın genişliğini gösterir. Her spiral bir emanet demektir. Merkezde 8 köşeli yıldız olması, bunların kutsal kitaplar olduğunu gösteriyor." 1965 yılının ilkbaharında Çorum'un İskilip ilçesine gittim. Burada eski bir kervansarayın duvarlarında yeni bir at nalı işareti türü buldum. Bu işaret, diğerlerinden farklı olarak çift çizgili ve ortasında bir labirent deseni vardı. Hüsrev Dede'nin defterinde bu tür işaretlerden yol nalı olarak bahsediliyordu. Yol nalları, definenin yerini doğrudan göstermez, ona ulaşmak için izlenmesi gereken yolu tarif edermiş. Bu işaretler genellikle kervan yolları üzerinde bulunurmuş. İskilip'te tanıştığım Rıza Efendi, eski bir kervan rehberinin torunuydu. 79 yaşındaydı ve dedesinden öğrendiği bilgileri hala canlı tutuyordu. Bana yol nallarının sırlarını anlattı. "Bu işaretler," dedi Rıza Efendi, "kervanların güvenli geçiş yollarını gösterirdi. Her labirent deseni yolun özelliklerini anlatır. Çizgilerin kalınlığı, yolun zorluğunu, uzunluğu ise mesafeyi gösterir. Mesela," diye açıkladı, "labirentteki her çıkmaz sokak bir tehlikeyi gösterir. Her kavşak bir seçim noktasıdır. Doğru yolu bulmak için labirenti doğru okumak gerekir. Bunu da ancak bölgeyi ezberleyerek yapabilirsin. Bölgeyi tanımazsan işarete bir anlam yükleyemezsin. Yanlış yolu seçenler hem hazineyi bulamaz hem de tehlikeye düşer." Kervansaray'daki yol nalını incelemeye başladık. İşaretin içindeki labirent oldukça karmaşıktı. Merkeze ulaşmak için 7 farklı yol vardı. Ama sadece biri doğruydu. 7 yol, 7 denemeyi temsil eder. Ama sadece bir tanesi doğrudur. Diğer yollar tuzaklarla doludur. Doğru yolu bulmak için labirentin dilini ve bölgedeki toprak yapısını ve yüzeysel değişiklikleri bilmek gerekir. Rıza Efendi'den öğrendiğim başka bir önemli bilgi de yol nallarının kullanım amacıyla ilgiliydi. Bu işaretler sadece define yerini göstermek için değil, aynı zamanda kervanların güvenli geçişini sağlamak için de kullanılırmış. Bir nevi rehbermiş. "Kervanlar," diye devam etti. "Bu işaretleri takip ederek güvenli rotalar belirlerdi. Her kervansarayda bir yol nalı vardı ve bu nallar birbirleriyle bağlantılıydı. Bir nevi antik navigasyon sistemi gibi yani." 1966 yılının başlarında Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine vardım. Burada
eski bir yeraltı şehrinin girişinde ilginç bir at nalı işareti keşfettim. Bu işaret diğerlerinden farklıydı. Nalın kenarları tırtıklı ve içinde birbirine bağlı daireler vardı. Hüsrev Dede'nin defterinde bu tür işaretlerden zincirleme, nal olarak bahsediliyordu. Zincirleme nallar birbirine bağlı birden fazla defineyi gösterirmiş. Her daire bir define yerini, daireler arasındaki bağlantılar ise definelerin birbiriyle ilişkisini anlatırmış. Yeşilhisar'da tanıştığım İbrahim Dede eski bir maden ustasıydı. 77 yaşındaydı ve gençliğinde yeraltı şehirlerinde çalışmıştı. Bana zincirleme nalların sırlarını anlattı. "Bu işaretler," dedi İbrahim Dede, "yeraltı şehirlerinin haritası gibidir. Her daire bir oda veya depoyu gösterir. Daireler arasındaki çizgiler ise tünelleri ve geçitleri işaret eder." İbrahim Dede'nin anlattığına göre, zincirleme nalların en önemli özelliği, yeraltı yapılarıyla uyumlu olmasıymış. Her işaret, yer altındaki gerçek mesafeleri ve yönleri gösterirmiş. Mesela diye açıkladı, iki daire arasındaki mesafe, gerçek tünel uzunluğunun ölçeğidir. Çizgilerin kalınlığı tünelin genişliğini, eğimi ise tünelin yönünü gösterir. Bu sayede yer altında kaybolmadan ilerleyebilirsiniz. Yeraltı şehrinin girişindeki zincirleme nalı incelemeye başladık. İşarette 7 daire vardı ve hepsi birbirine karmaşık çizgilerle bağlıydı. İbrahim Dede bu deseni görünce heyecanlandı. "Bu çok önemli bir işaret," dedi. 7 daire, 7 farklı mahzen odasını gösteriyor. Çizgilerin düzeni, hangi odaların birbiriyle bağlantılı olduğunu anlatıyor. Bu yeraltı şehrinde çok değerli şeyler saklanmış olmalı. İbrahim Dede'den öğrendiğim başka bir önemli bilgi de zincirleme nalların yapılış tekniğiydi. Bu işaretler çok hassas ölçümlerle yapılırmış. Ustalar önce yeraltı yapısının detaylı bir haritasını çıkarır, sonra bu haritayı nal işaretine dönüştürürlermiş. 1966 yılının sonunda 3 yıllık araştırmamın sonuçlarını değerlendirirken, at nalı işaretlerinin ne kadar derin ve karmaşık bir sistem olduğunu daha iyi anladım. Her biri kendi içinde bir hikaye, bir bilgelik barındıran bu işaretler, atalarımızın zekasının ve yaratıcılığının kanıtıydı. 7 noktalı nallardan başlayıp, çift nallı işaretlere, nakışlı nallardan göksel nallara, yol nallarından şifreli nallara ve zincirleme nallara kadar her bir işaret türü farklı bir amaca hizmet ediyordu. Bu işaretler sadece hazine yerlerini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda tarihimizi, kültürümüzü ve bilgeliğimizi de günümüze taşıyordu. Yakup Emmi'nin, Şahin Dede'nin, Yusuf Efendi'nin, Osman Hoca'nın, Rıza Efendi'nin, Kemal Hoca'nın ve İbrahim Dede'nin anlattıkları, bu işaretlerin arkasındaki derin bilgiyi anlamamı sağladı. Her birinin katkısıyla at nalı işaretlerinin sadece basit işaretler olmadığını, çok katmanlı bir iletişim ve bilgi aktarım sistemi olduğunu öğrendim. Bugün bu 3 yıllık araştırmamın sonuçlarını yazarken, at nalı işaretlerinin hala çözülmeyi bekleyen birçok sırrı olduğunu biliyorum. Belki de gelecek nesiller bu işaretlerde benim göremediğim anlamları bulacak, yeni hikayeler keşfedecek. Bu araştırma bana atalarımızın bilgeliğine olan saygımı derinleştirdi. Çünkü onlar basit görünen işaretlerle karmaşık bilgileri aktarmayı başarmış, bizlerin şu anda elimizde son teknolojik telefonlar ve diğer cihazlar olmasına rağmen birbirimizle iletişimi zar zor kurup birbirimizi anlayamadığımızı da düşünürsek, onların o zamanda ne kadar zeki insanlar olduklarını anlayabiliriz. Onlar gelecek nesillere değerli bir miras bırakmışlardı. At nalı ve diğer tüm hazine işaretleri bu mirasın en değerli parçalarından biridir. O nedenle tahrip etmeyiniz. Evet sevgili dostlar, bu videomuzun da sonuna gelirken diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.